Sevgili çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Diffenbachia çiçeği. Evlerimizde, iş yerlerimizde ve ofislerimizde çokça rastladığımız bir süs bitkisidir. Adı ağlayan çiçek anlamına gelen bu bitkinin ismini Alman bir fizikçi koymuştur. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Çok dayanıklı bir bitkidir. Az ışık gören yerlerde bile yaşamaya çalışır ve bu süreçte yapraklarını çok ağır bir şekilde sarartır ve bunları tek tek feda eder. Bizler anlarız ki bu çiçek bir yaprak sarartmaya başladığında ya gün ışığına çok uzak bırakmışız, ya fazla sulamışız, ya da susuz bırakmışız, ya da bir bakteriye maruz kalmış. Diffenbachia'nın birçok çeşidi vardır. Yapraklarında genellikle koyu yeşil, açık yeşil ve beyaz ahengini görürsünüz. Diffenbachia 2-3 metre kadar boylanabilen, her daim yeşil iri oval, sert derimsi yapıda, yeşil üzerine bol beyaz lekeli ve çok gösterişli yapraklar olan bir bitkidir. Yapraklar arasında üst tarafı pek parlak ve pek dikkat çekmeyen çiçekleri de bulunur. Bulunduğu ortama tropikal bir görüntü kazandırır. Sevgili çiçek severler, birçok salon bitkisine olduğu gibi Diffenbachia'ya da rüzgar vurduğu zaman Diffenbachia'ya zarar verebilir. Evdeki en tehlikeli rüzgar çiçeklere vuran klima havasıdır. Pencereden gelen hafif ve ılık havaların zararı yoktur. Tam tersine faydası bile olabilir. Ben Diffenbachia çiçeğimi pencereye yaklaşık 5 metre mesafede konuşlandırdım. Biraz da üste koydum. Zararlı, zehirli diyorlar, ancak benim evimde bunu yiyebilecek ne bir kedi ne de bir çocuk var. Ama yine de dekoratif olması açısından en uygun yeri burayı buldum. Biliyorsunuz biraz benim salonum çiçeklerle dolu. Yer bulmakta da zorlanıyorum onlara. Diffenbachia çiçeğinin çok sağlam ve dayanıklı olduğunu söylemiştik. Bu aynı zamanda toprak seçimi için de geçerlidir. Ancak ben adalet ilkesinden yola çıkarak diğer çiçeklere kullandığım toprağın aynısını kullanma taraftarıyım. Çok dayanıklı diye insanlara davrandığımız gibi çiçeklere de kötü davranmamamız kanısındayım. Onun da iyi toprağa ve bakıma ihtiyacı var. Suyu gördükçe büyüyen bir bitkidir. Sıcaklık isteğine gelince gelişme döneminde 20-25 derece, kışın ise 15-16 dereceye ihtiyaç duyar. 13 derecenin altındaki sıcaklıklardaki durumu hassaslaşır. 7 derecenin altına düşer ise yaprakları sararmaya başlar. Baharda diğer çiçeklerinizin saksısını değiştirirken bunun da saksısını değiştirebilirsiniz. Büyük saksıyı seven bir çiçektir. Aynı zamanda 2 yılda bir toprağını değiştirmeniz faydalı olacaktır. Sararmış, büyümüş, fazla yaşlanmış yaprakları da dilerseniz budayabilirsiniz. Bu çiçeğim benim 2 yaşında. Bunu ilk köklendirirken videoya almıştım. Şimdi nasıl köklendirdiğimi bu videonun devamına ilave ediyorum. Köklendirme şeklini de bizzat izleyebilirsiniz. Köklendirmek için lütfen yaprak kullanmayın. Dal olması çok önemli. Tepe çeliği alabilirsiniz. Yanlardan çıkan kökleri de alıp dikebilirsiniz. Yanlardan çıkan dalların da tepe çeliğini alabilirsiniz. Şimdi bu izleyeceğiniz köklendirme ve çoğaltma videosu bizzat bu çiçeğin 2 sene önceki halidir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün sizlere Diffenbachia çiçeğini nasıl çoğaltabiliriz ya da isteyen komşularımıza, arkadaşlarımıza nasıl verebiliriz onu anlatacağım. Diffenbachia çiçeğinden böyle bir dal kopartıyoruz. Bu dalı su dolu bir kavanoza koyuyoruz. 45 gün boyunca bekletiyoruz. 5 gün arayla da suyunu değiştiriyoruz. İlk bir ay hiç köklenme ve hareketlenme yok. Ama bir aydan sonra çiçekte son 15 günde köklenme başlıyor hızlı bir şekilde. Onu gösterelim sizlere. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir kökü çıktı. Bu köklerle ekebilirsiniz, toprağa aktarabilirsiniz. Ama ilk 15 gün iyice sulamanız lazım. Köklerin iyice toprağa tutunması ve uzaması için
İlk 15 gün topraktayken çok iyi bakacaksınız. Ondan sonra kendisi tutunduktan sonra ilerler gider zaten. Şimdi bahar ayları tam zamanı. Baharda çiçeklerinizi daha rahat çoğaltabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.